Şimdi başlığı daha iyi anlayacaksın. Kurtlar Vadisi, Peaky Blinders, Çukur gibi dizilerden sonra insanların rollendiğini, kendini kaptırdığını fark etmişsindir. Ya da en basitinden belki de bu insan sensindir. Günümüzde artık en yakın 5 arkadaşının ortalamasısın lafı çoğu zaman doğru olsa da aslında bir o kadar da yanlış. Çünkü eğer sen oturup sürekli benim videolarımı izleyen birisiysen günün sonunda benden de bir parça alacaksın. 2 tane arkadaşın olduğunu varsayalım ve üçüncü de bir YouTuber olsun ya da benim 1000 tane videom olduğunu varsay. Her gün düzenli olarak 5-6 tane videomu izliyorsun. Sence bir yerden sonra benden etkilenmeyecek misin? Sence bir yerden sonra bazı hoşuna giden kelimeleri benden almayacak mısın? Ya da belki de mimiklerimi. Bunu daha önce yaşamışsındır. Bir arkadaşınla konuşuyorsundur falan. 1 hafta 2 hafta geçmiştir. Onun bazı beğendiğin hareketlerini kendine alırsın. Ya da o senden bir şeyler alır, onu fark edersin. Çünkü ister istemez insanlar böyle büyüyor. Biraz böyle kaynaşıyor, biraz böyle sosyalleşiyor. Birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Birbirimize bazı şeyleri empoze ediyoruz. Annen babandan bazı şeyler alıyorsun, arkadaşlarından bazı şeyler alıyorsun ve internetten takip ettiğin insanlardan da çok fazla şey alıyorsun. Ve eğer sen günün sonunda sürekli dandik insanların dandik içeriklerini tüketirsen sen de dandikleşeceksin maalesef. Yani şey diyebilirsin ya işte ben günde sadece bir bölüm şunları bunları izliyorum. İzlediğin dizi dandik bir dizi. Dandik dizide oynayan dandik karakterler. Günün sonunda ne olacağını düşünüyorsun? Tamam belki bir sezon dizi seni çok fazla etkilemez ya da bir dizi. Ama diyelim ki senin zevkin bu yönde ve sürekli olarak bu tarz şeyleri izliyorsun. Ya da YouTube Türkiye'nin en dandik kanallarından oluşan bir zevkin var diyelim. Ya da yabancı kanallar da olabilir fark etmez. Ve sürekli onların videolarını izliyorsun. Orada video çeken insanların, içerik üreten insanların videolarına maruz kalıyorsun. Sözlerine, kelimelerine, düşünce yapılarına. Sana çok küçük bir örnek vereyim. Bir tane izlediğin YouTube kanalı. Gelip sürekli işte arkadaşlar spora gidecektim ama gidemedim derse ya da işte yapamadım, edemedim, yapacaktım, şöyle oldu, böyle oldu. Çok küçük bir şeyden bahsedeceğim burada. Belki de aslında o yapamadığı için değildir, yapmadığı içindir. Aslında tercihi vardır. Ama o an üşenmiştir, gitmek istememiştir. Bir şekilde gitmemiştir. Bir yerden sonra bu kelimeler de sana aşılanacak. Ben mesela yapamadım, edemedim demekten nefret ederim. Spora gitmedim mi? Gitmedim. Gidemedim değil. Gitmedim. Ama ben bu tarz söylenen insanlarla, bu tarz bahane uyduran, kılıf bulan insanlarla bir süre takılayım. 2-3 hafta durayım. Düzenli olarak zaman geçireyim. Bir yerden sonra şey diyeceğim. Of ya bir haftadan beri de kitap okuyamadım. Bu çok büyük bir sorun farkında mısın? Ve konumuz şey değil artık. İnternetteki insanlar senin hayatını değiştiriyor. Etrafındakiler değil. Bu 2-3 hafta arkadaşlarla takılmak yerine bir tane YouTube kanalı bulsam, düzenli olarak videolarını izlesem, onun zihin yapısını kendime aşılasam ister istemez aynı şey oluyor. Çünkü her ne kadar ben şu anda seni tanımasam da yüksek ihtimal. Sen beni tanıyorsun. Benim anlattıklarımı biliyorsun. Az çok artık biraz böyle geçmişimi öğrenmeye başladın. Benimle bir bağ kuruyorsun. Duygusal bir bağ. Ve bu yüzden özellikle bu yüzden duygusal bir bağ kurduğun için benim bazı anlattığım şeyler sana daha hızlı geçiyor. Ya da bazı özelliklerimi daha da almaya meyil ediyorsun. Benim yerimde dandik birisi olduğunu düşün. Sürekli insanları aşağılayan, kendisini geliştirmek istemeyen, etrafındaki insanlara faydalı olma gibi bir çabası olmayan, kelimelerini bile düzgün seçmeyen. Günün sonunda bu kişi senin arkadaşın olsa da olmasa da o seni tanımayabilir ama sen onu tanıyorsun. Bir miktar tanıyorsun. Onun mimiklerini inceliyorsun, hareketlerini inceliyorsun. Sesine aşina oluyorsun. Ve bu artık sadece annen, baban, öğretmenin ve arkadaşların olmaktan çıkıyor. Bir ara herkeste hatta Şehinşah saç modeli vardı. Böyle yanlara aldırıyorlardı, üstler spagetti makarna gibiydi, öyle dolaşıyorlardı. Birisinin müziklerini dinlemek bile insanları bu kadar değiştirebiliyor. İlla görmesine, dinlemesine, duymasına, konuşmasına gerek yok bu kişiyle. Sosyal medyadaki insanlar senin karakterini şekillendiriyor. Ve senin bu insanları, senin karakterini şekillendirecek. Ki senin karakterin de şu anı ve geleceği değiştireceğine göre insanlar senin bir nevi geleceğinle oynuyor. Ve sen de bunları özellikle seçmiyorsun. Diyorsun ki bu eğlenceli. Haftada bir kere şunu izleyeyim, şunu yapayım, böyle yapayım. Haftada bir yaptın, 2 yıl boyunca yaptın düşün. Kimleri takip ettiğine, kimlerden içerik tükettiğine dikkat et. Çünkü ben de eskiden bu hataya düşüyordum. Sürekli dandik içerikler, işte stand-up zaten, şu zaten, şu bu zaten. Bir yerden sonra ağzım bozulmaya başladı. Etraftaki insanlarla, etraftaki arkadaşlarımla daha saygısızca konuşmaya başladım. Karşı cins için kullanılmaması gereken bazı tabirler kullandım yeri geldiğinde. Ve bunların hepsinin sorumlusu etrafındaki insanlar değildi. İnternetteki insanlardı.
Çünkü ben sürekli onların içeriğine maruz kalıyordum. İsim vermeyeceğim. Ve günün sonunda onların bazı kelimelerini kullanmaya başladım. Bazı şakalarını yapmaya başladım. Şunu fark etmişsindir ya. Kendine yakışmayan bir şey yaptığın zaman ulan ben eskiden böyle değildim. Bana bu bundan geldi. Ben bunu yapmak istemiyordum. O an pişman oluyorsun. Sosyal medyada seni etkileyen insanları dikkatlice seçmemek de buna sebep oluyor. Karakterini değiştiriyor evet. Ama çoğu zaman kötü yönde. Ha sen gidersin sürekli sana iyi gelen insanları izlersin. Sana tavsiye veren. Karakteri iyi olan. Sadece tavsiye değil. İnternetten de tavsiyeyi okursun. Onda sıkıntı yok. Ama sen sürekli düzenli olarak kalitesiz değil de kaliteli içerikleri tüketirsen tahmin et ne oluyor? O kaliteli olarak nitelendirdiğin, sana göre kaliteli olan insanların özelliklerini almaya başlıyorsun. Onlar gibi düşünmeye başlıyorsun. Artık kendi beynine dışarıdan gelen kaliteli bilgiler, kaliteli özellikler oluyor. Bu kadar küçümsenmesi gereken bir konu değil maalesef. Çünkü evet arkadaşların çok önemli. Onları birebir görüyorsun. Birebir bir şeyler paylaşıyorsun evet. Ama internetten takip ettiğin, öylesine takip ettiğin, arada sırada belki Instagram'da fotoğraflarını gördüğün, 40 yılda bir videosunu izlediğin insanlar bile önemli. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Sonra görüşmek üzere.